Ey Müslümanlar, umutsuz olmayın. Resulullah müjdeyi verdi. Resulullah'ın müjdesi odur ki, Konstantiniye muhakkak fetholunacaktır. Onu fetheden komutan, o ne güzel komutandır. Onu fetheden askerler, onlar ne güzel askerlerdir. ...18 Şubat 1451 tarihinde Sultan II. Mehmet ikinci kez tahta çıktı. Tahta çıkışını tebrik için gelen yabancı heyetlere karşı barışçıl ve uzlaşmacı bir tutum sergileyerek onların kendisi hakkında yanlış izlenimler edinmesini sağladı. Hatta Bizans heyetinin Şehzade Orhan'la ilgili taleplerine olumlu yanıt vererek ve diğer devletlere de toprak tavizleri verip ortalığı yatıştırmaya çalıştı. Ancak II. Mehmet'in asıl amacı Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olmak, babasının vasiyetini yerine getirmek ve Osmanlı Devleti'nin ortasında bir ihanet merkezi olarak duran Bizans İmparatorluğunu ortadan kaldırmaktı. Bizans'ı ortadan kaldırmayı Osmanlı Devleti'nin huzuru ve savunması için zorunlu gören Mehmet, bu hayalini gerçekleştirmeden önce daha acil bir meseleyle ilgilenmek zorunda kaldı. Karaman Beyliği. Taht değişikliğini fırsat bilen Karamanlılar Osmanlı topraklarına saldırmıştı. II. Mehmet durumun aciliyetini fark ederek Anadolu Beylerbeyi İshak Paşa'yı Karaman üzerine gönderdi ve ardından kendisi de Kapıkulu askerleriyle yola çıktı. Sultan Mehmet ordusuyla Karaman Beyliğine ulaştığında Karamanoğlu İbrahim Bey tehlikeyi fark ederek Taşeli bölgesine çekildi. Buradan gönderdiği elçiler aracılığıyla II. Mehmet'e barış teklif etti. Konya ulemasının da araya girmesiyle Müslüman kanı dökmek istemeyen sultan barışı kabul etti. Ancak bu kararında başka bir neden daha vardı. Bizans elçilerinin Sultan Mehmet'e tehditkar bir taleple gelmiş olması. Bu talep, Şehzade Orhan için verilen 300.000 duka ödeneğinin 2 katına çıkarılması, aksi halde Orhan'ın serbest bırakılacağı yönündeydi. Bu tehdidi değerlendiren Mehmet, Karamanlıların barış teklifini kabul etmekle kalmadı. Alanya Kalesi'ni de onlara bırakarak geri dönmek zorunda kaldı. Bizans elçilerine ise meseleyi Edirne'ye döndüğünde çözeceğini söyleyerek zaman kazandı. Edirne'ye döndüğünde Şehzade Orhan için verilen ödeneği tamamen kestiğini ve artık tek bir kuruş dahi ödenmeyeceğini kesin bir dille bildirdi. Bu karar tarihin akışını değiştirecek büyük bir savaşın ilk kıvılcımıydı. Bizans, küçülerek neredeyse sadece İstanbul'dan ibaret hale gelmişti. Ancak bu haliyle bile Osmanlı için sürekli bir huzursuzluk kaynağıydı. İmparator Konstantin, Katolik dünyasını Osmanlı'ya karşı kışkırtıyor ve her fırsatta sorun çıkarmaktan geri durmuyordu. Bizans ortadan kalkmadıkça Osmanlı Devleti'nde tam bir huzur ve güven sağlanamazdı. Şehzade Orhan konusunda yapılan tehditler, Sultan Mehmet'e Bizans ile yapılan barış anlaşmasını bozmak için bir fırsat verdi. II. Mehmet, Bizans'a karşı yalnızca barış yanlısı görünmekle kalmamış, Çorlu bölgesini bile taviz olarak bırakmıştı. Ancak artık bu oyalayıcı siyaseti bir kenara bırakma zamanı gelmişti. Büyük Divanı toplayan Sultan Mehmet, Bizans üzerine sefer kararı aldı. Sultan, hızlı hareket ederek Karadeniz, Ege, Anadolu ve Rumeli'den gelebilecek saldırılara karşı tedbirler almalı ve bir an önce İstanbul'u kuşatma hazırlıklarına başlamalıydı. Bu doğrultuda tüm hazırlıklara hız verdi ve ilk olarak büyük dedesi Yıldırım Bayezid'in Anadolu yakasında inşa ettirdiği Anadolu Hisarı'nın tam karşısına yeni bir hisar yaptırarak planladığı fetih sırasında Karadeniz yoluyla gelebilecek destekleri engellemeyi hedefledi. Hisar sadece 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı ve denize bakan kapılarına ile kulelerine devasa toplar yerleştirildi. Bu topların menzili karşı sahile kadar uzanıyordu.
Aynı şekilde Anadolu Hisarı'na da benzer toplar yerleştirildi. Böylece Boğaz'ın her iki tarafı top ateşiyle kontrol altına alındı ve Karadeniz'den gelecek yardımlar engellendi. Ayrıca Boğaz'dan geçen her gemiden vergi alınarak devletin gelirlerine önemli bir katkı sağlanmaya başlandı. Vergi ödemek istemeyen ve durma çağrısına uymayan bir Venedik gemisi, 26 Ekim 1452'de top ateşiyle batırıldı. Sultan II. Mehmet, batılı devletlerin elçilerine kendisini ustaca yanlış tanıtarak Batı'nın Doğu Roma'ya ciddi bir yardım göndermeyeceğinden emin olmuştu. Gerçekten de batılı ülkeler İstanbul'un Türklerin eline geçebileceğini hiç düşünmedikleri gibi kurulacak bir Haçlı ordusuyla Türklerin Balkanlardan atılmasının çok kolay olacağını düşünüyorlardı. Hatta ünlü hümanist Filelfus, Fransa kralı 7. Charles'a yazdığı bir mektupta Türklerin başına geçen genç padişahın savaş tecrübesi olmayan, genç, sefih, kadın düşkünü bir aptal olduğunu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun her zamankinden daha zayıf durumda olduğunu ifade etmişti. Sultan II. Mehmet hakkında Batılıların bu derece yanılgıya düşmesini sağlayan, onun askeri zekası kadar üstün olan siyasi kabiliyetiydi. Gerçekten de Batılı ülkeler Doğu Roma'nın desteğe ihtiyaç duymadığını düşünerek Osmanlı'ya yönelik bir saldırı hazırlığına girişmediler. Öte yandan Arnavutluk'ta faaliyet gösteren İskender Bey'in Doğu Roma'ya yardım etme ihtimali bulunuyordu. Bu nedenle İbrahim Bey komutasında bir birlik gönderilerek bu olası desteğin önüne geçilmeye çalışıldı. Bu hamlelerle Sultan II. Mehmet, Rumeli'den gelebilecek saldırıları da büyük ölçüde engellemiş görünüyordu. Marmara Denizi'ne konuşlandırılan donanmanın büyük bir kısmı, Ege Denizi'nden gelebilecek yardımları da etkisiz hale getirecekti. Aynı zamanda Anadolu'da bırakılan bir miktar askerle bölgede düzen ve güvenlik sağlanmıştı. İstanbul ise tarih boyunca 28 kez kuşatılmış bir şehir olarak savunma konusunda oldukça tecrübeli hale gelmişti. Şehir dört bir yanından surlarla çevriliydi. Batı tarafındaki surlar 15 metre yüksekliğinde ve 5 ila 6 metre kalınlığında iki katlı bir savunma hattı oluşturuyordu. Bu şehrin en sağlam noktasıydı. Surların arasında ise suyla doldurulmuş derin hendekler bulunuyordu. Şehrin en zayıf savunma noktaları ise Haliç kıyısındaydı. Galata'dan Sarayburnu'na kadar uzanan devasa bir zincir, Haliç'e gemilerin girişini engellemekteydi. Bu sağlam surları aşmak için Sultan II. Mehmet, Edirne'de İstanbul surlarını yıkabilecek güce sahip topların dökümüne başladı. Kendisi aynı zamanda bir top ustası olan II. Mehmet, Macar asıllı Urban isimli bir ustadan, Müslihiddin Bey ve Saruca adındaki mühendislerden destek aldı. O döneme kadar görülmemiş büyüklükte toplar, büyük maliyet ve emekle üretildi. Bu toplar Şahi olarak adlandırıldı. Menzili 1 kilometreyi bulan bu topların, güllesi düştüğü yerde bir kulaç derinliğinde çukurlar açtığı tespit edilmiştir. Sultan II. Mehmet, sefer için hazırlıklarını tamamlamıştı. Genel sefere çıkmadan önce Karaca Bey'i İstanbul'un çevresini fethetmesi için görevlendirdi. Karaca Bey, Silivri, Vize, Kumburgaz ve Yeşilköy'ü alarak Doğu Roma'yı yalnızca İstanbul şehriyle sınırlı hale getirdi. Sonunda Sultan II. Mehmet ordusuyla Edirne'den İstanbul'a doğru hareket etti. Batılı tarihçiler İstanbul'u savunan Rumların sayısını 7-8 bin olarak belirtmiş olsa da bu sayı kesinlikle doğru değildi. Gerçekten de İstanbul çevresi daha önce fethedilmiş olduğundan bölgedeki Rum halkı şehre sığınmış ve bunların çoğu Roma ordusuna katılmışlardı. Dolayısıyla Rumların askeri mevcudu 20 bine yakın olmalıydı. Haliç'teki zincirin arkasında zinciri korumakta olan 12 Roma savaş gemisi bulunuyordu. Haliç ve Marmara surlarına güvenlik sağlanacağı düşünülerek yalnızca nöbetçiler yerleştirilmişti. Ordunun büyük bir kısmı ise Edirne tarafındaki surlara yerleştirilmişti.
Osmanlı'nın güçlü şahi toplarına karşılık Doğu Roma'nın elinde Rum ateşi olarak bilinen bir silah vardı. Rum ateşi sıvı haldeki yakıcı bir maddeydi ve bu madde tulumbalarla günümüz lav silahlarına benzer şekilde surlardan düşmana püskürtülüyordu. Üzerine su döküldüğünde daha da şiddetlenen bu ateş her şeyi tutuşturuyordu. Yangın ancak kum ve kireç gibi maddelerle söndürülebiliyordu. Osmanlı ordusu 6 Nisan 1453 Cuma günü İstanbul surları önüne geldi. Sultan II. Mehmet daha önce Roma İmparatoruna elçiler göndererek teslim olmaları durumunda altınlarıyla birlikte şehirden ayrılabileceklerini ve halkın zarar görmeyeceğini teklif etmişti. Ancak bu teklif Roma İmparatoru tarafından reddedilmişti. Artık Sultan II. Mehmet için savaş dışında bir seçenek kalmamıştı. Şafak'la birlikte Büyük Şahi topunun ateşiyle kuşatma başlamıştı. Şahi topları surlarda büyük tahribata yol açsa da Rumlar hızla tamirat yapıyor ve surlardan Osmanlı üzerine ok yağdırıyorlardı. Savaş kuleleri ve merdivenlerle surlara yaklaşan Osmanlı askerleri korkunç bir manzarayla karşılaştılar. Rumlar surların üzerinden Rum ateşi püskürterek savaş kulelerini ve merdivenleri yakmışlardı. Bu yangın tehlikesini önlemek için Osmanlı ordusu bu seyyar kuleleri birkaç kat manda derisi ve ıslak çamurla kaplayarak kuşatma yapmayı denediler. Ancak yine de kulelerin yanmasını engelleyemediler. Surları aşmak büyük bir zorluk olarak Osmanlı ordusunun önünde duruyordu. Bunun üzerine pek çok noktada yer altından şehre ulaşmak için tüneller kazılmaya başlandı. Ancak bu tüneller Rumlar tarafından fark edilip barutla havaya uçurularak etkisiz hale getiriliyor, bazı tüneller ise yer altındaki su dolu çukurlara denk gelerek çökmekteydi. Bu gelişmeler Osmanlı ordusunda zayiatın artmasına ve askerlerin moralinin düşmesine neden oluyordu. Bu sırada Macaristan elçileri Sultan II. Mehmet'in huzuruna gelerek kuşatmanın kaldırılmaması durumunda Osmanlı'ya karşı savaş ilan edeceklerini ve ordularını harekete geçireceklerini bildirdiler. Bu haber divanda görüş ayrılıklarına yol açtı. Bazı paşalar kuşatmanın sona erdirilmesini önerirken Akşemseddin, Sivaslı Şemseddin, Emir Buhari, Molla Fenari ve Molla Gürani gibi alimler ve maneviyat önderleri kuşatmanın sürdürülmesi gerektiğini belirterek orduya moral desteği vermeye çalıştılar. Sultan II. Mehmet surlara yönelik yoğun top ve mancınık atışlarının artırılmasını emretti. Ancak o sırada Marmara Denizi'nden içi asker, mühimmat ve erzak dolu 4 büyük Ceneviz ve Rum gemisi İstanbul'a doğru yaklaşıyordu. Osmanlı donanmasının 147 gemisiyle Baltacıoğlu Süleyman Bey, Zeytinburnu açıklarında bu gemileri karşıladı ve burada şiddetli bir deniz savaşı başladı. Sultan II. Mehmet ve diğer paşalar ise sahilden bu mücadeleyi izliyorlardı. Ne var ki Ceneviz gemilerinin Osmanlı gemilerinden çok daha büyük ve üstün olması nedeniyle Osmanlı askerleri bu gemilere çıkmayı başaramıyordu. Ayrıca Lodos rüzgarı Ceneviz gemilerinin lehine esmekteydi. Osmanlı donanmasının arasına düşen bu 4 gemi rüzgarın da yardımıyla kaçmayı başararak Haliç'e ulaştı. Bu gemiler sayesinde Doğu Roma uzun bir süre daha dayanabileceği erzak, mühimmat ve asker desteği elde etti. Sultan II. Mehmet, Zeytinburnu açıklarında yaşanan bu başarısızlığa büyük bir öfke duydu. Öfkeyle atını denize süren Sultan, denizin dalgaları arasında etekleri ıslanana kadar ilerleyerek adeta donanmasına destek olmak istercesine hareket etti. Kaçan gemilerin Haliç'e alınması Doğu Roma'da büyük bir sevinç yaratırken Osmanlı tarafında üzüntüye sebep oldu. Bu olay üzerine Sultan II. Mehmet, Baltacıoğlu Süleyman Bey'e 100 sopa cezası vererek onu görevden aldı ve yerine Hamza Bey'i atadı. 21 Nisan'da
Osmanlı toplarıyla yapılan yoğun atışlar sonucunda Topkapı tarafındaki büyük burçlardan biri tamamen yıkıldı. Ertesi sabah Rum halkı uyandıklarında gördükleri manzarayla adeta şok yaşadı. Osmanlı donanmasına ait 67 gemi Karaköy sahilinden çekilerek karadan tam 3 kilometre yürütülmüş ve Kasımpaşa üzerinden Haliç'e indirilmişti. Rumlar bu olağanüstü manevrayı hayretle izlerken şaşkınlıkları doruk noktasına ulaştı. Haliç'e indirilen Osmanlı gemileri ve Galata sahillerine yerleştirilen toplar Rum gemilerinin büyük kısmını yok etti. Böylece Doğu Roma kuvvetlerinin dikkati Edirne Kapı surlarından Haliç surlarına da çekilmiş oldu. Osmanlı ordusunun büyük bir bölümü Haliç surlarına yönlendirilirken şehirdeki Rum halkı da manevi destek arayışıyla sokaklarda Meryem ana tasvirleriyle dualar etmeye başladı. Ancak ellerindeki kutsal sayılan büyük bir Meryem ana tasviri yere düşüp kırılınca halk arasında derin bir uğursuzluk hissi yayıldı. Bunun hemen ardından başlayan ani bir yağmur ve dolu fırtınası Rumların maneviyatını tamamen çökertti. Bir önceki gün Osmanlı topları surların 9 farklı yerinde gedikler açmayı başarmıştı. Ancak artık kaynakları tükenmiş olan Rumlar bu gedikleri tamir edemeyecek durumdaydılar. Yine de ümitsizlik içinde son savunmalarını yapmak üzere hazırlandılar. Osmanlı ordusu ise dikkat dağıtmak için Marmara surlarına sahte bir çıkarma yapmayı planladı. Haliç'e bağlı fıçılarla köprüler kuruldu ve Galata tarafından askerlerin bu köprülerden geçerek şehre girmesi hedeflendi. Diğer birlikler ise Edirne Kapı surlarına topyekün saldırı gerçekleştirecekti. Sabah namazının ardından Osmanlı ordusu harp düzeni aldı. Sultan II. Mehmet namazdan sonra 2 rekat nafile namaz kılarak zafer için dua etti ve kılıcını kuşanarak atına bindi. Ardından hücum borularının çalınmasını emretti. Boruların yankılanmasıyla Osmanlı ordusu genel taarruza geçti. Donanma Marmara surlarına ilerlerken Haliç tarafındaki köprülerden askerler geçmeye başladı. Edirne Kapı surlarına saldıran birlikler surlara hızla tırmanarak savaşı tüm şiddetiyle sürdürdü. Bu sırada dev yapılı bir Yeniçeri olan Ulubatlı Hasan, arkadaşlarıyla birlikte surlara tırmanmayı başardı ve Türk bayrağını surlara dikti. Bayrağı gören Osmanlı askerleri büyük bir motivasyonla saldırılarını artırarak surları aştı ve şehir içine girmeye başladı. Rumların savunması giderek zayıfladı ve halk Ayasofya'ya doğru kaçışmaya başladı. Öğle saatlerine gelindiğinde İstanbul'un Osmanlı ordusunun eline geçtiği kesinleşti. Osmanlı askerleri zaferin coşkusuyla sokaklarda şükür namazları kılmaya ve toprağı öpmeye başladılar. Sultan II. Mehmet, halkın güvende olduğunu ilan eden bir ferman yayınladı ve kimseye zarar verilmeyeceğini açıkladı. Savaşın yarattığı atmosfer bir anda bir kutlamaya dönüştü. Bu zafer, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin övgüsüne mazhar olan komutanın ve ordunun zaferiydi. Tarihin gördüğü en büyük fethin kahramanları bu kutlu ordu ve onun Fatih Sultan Mehmet gibi lideriydi.